İki bedelsiz örneği. Biri %299.900 gibi bir bedelsiz, biri de %600 gibi bir bedelsiz. Bu iki örneğe bakacağız. Hangi bedelsizin kazandırdığını, hangi bedelsizin kaybettirdiğini çok net şekilde göreceğiz. Yani bedelsiz verilir diye hisseye atlamamamız gerektiğini, hangi hisselere girmemiz gerektiğini, doğru hisselerin, doğru bedelsizin, doğru bedelsizden kazanmanın şartlarını tek tek size göstermeye çalışacağım. Bir hisse tam tamına %1679 bedelsiz sermaye arttırımı için SPK'ya başvurdu. Peki bedelsiz sermaye arttırımı gerçekten para kazandırıyor mu? Kazandırıyorsa nasıl kazandırıyor? Kimler kazanıyor? Yoksa bu işi biz tamamen yanlış mı biliyoruz, yanlış mı anlıyoruz? Benim gördüğüm çoğu kişi şunu düşünüyor. Bedelsiz varsa kesin kazanç vardır. Ama gerçekte borsada işler böyle yürümüyor. Ben bugün sizlere sadece bedelsiz verecek şirketleri göstermeyeceğim. Bedelsizi anlatmayacağım. Gerçek örnekler üzerinden gideceğim. Gerçek örneklerle size göstereceğim. Ve bu bedelsizden kim kazanıyor, kim kaybediyor hepsini size net bir şekilde gerçek veriler üzerinden göstereceğim. Ve en önemlisi bedelsizden para kazanmak istiyorsanız yol haritanızı çizmeye çalışacağım. Önce hiç bilmeyenler için bedelsiz sermaye arttırımını anlatalım. Nedir bu bedelsiz? Ne işe yarar? Bedelsizi ben size ekonomistlerin tarifleriyle anlatmayacağım. Halk diliyle anlatacağım. Borsada bir şirketten alım yapıyorsunuz. Bu şirketten alım yaptığınız anda bir hisseniz de olsa, 100 bin hisseniz de olsa siz o şirkete artık ortaksınız demektir. Ve bu şirket sermaye arttırımı kararı alıyor. Bedelsiz sermaye arttırımı kararı alıyor. Bu oranda %100 oranında olsun ve sizin bu şirkete ortaklığınız 100 tane lot olsun. Yani siz 100 lot almışsınız, bu şirkete ortak olmuşsunuz. Şirket de sizi aldıktan sonra %100 bedelsiz sermaye arttırımına gidiyor. İşte işler burada başlıyor. Şirket burada senin 100 hissene ben %100 bedelsiz sermaye arttırımı yaparak 100 tane de bedava hisse veriyorum diyor sana. Şirketin fiyatı bölündüğü gün 10 lira olmuş olsun. Aynı oranda %100 oranında da hisse bölünüyor arkadaşlar. Evet size 100 tane hisseyi hediye ediyor ama fiyatı da hissenin fiyatı bakın hissenin değeri demiyorum. Hissenin fiyatı da 10 liradan 5 liraya düşüyor. Yani ortada ne kazanan var ne kaybeden. Ama biraz önce bedelsizden nasıl kazanılır onun yol haritasını çizeceğim demiştiniz. Evet çizeceğiz arkadaşlar birazcık daha sabır. Şöyle kısaca tekrar açıklayayım. 100 tane hissem var. Şirket bedelsiz açıklamış %100. Sana 100 tane hisseyi bedava veriyor. Toplam histen 200 oluyor. Ama şirketin fiyatı bakın tekrar söylüyorum değeri değil. Şirketin anlık fiyatı da %100 oranında bölünüyor. 10 lira ise 5 liraya düşüyor. Peki büyük yatırımcılar, uzun vadeli yatırımcılar, temettü yatırımcıları bu bedelsizi niye seviyorlar? Bu insanlar deli mi? Fiyat da aynı oranda düşüyor. Hisse sayıları da artıyor. Ortada ne kar var ne kazanç var. Hiçbir şey yok. Zarar da yok. Neden bu insanlar bu bedelsizi çok seviyor? Neden bu insanlar bu bedelsizi dört gözle bekliyorlar? İşte gelelim şimdi işin sırrına. Üzülerek söylüyorum ki işi bilmeyen insanlar her bedelsizi bedelsiz zannediyorlar. Hani her halka arz halka arz değildir diyordum ya. Her bedelsiz de bedelsiz değildir. Psikolojik olarak zaten lot sayılarının ikiye katlaması onları çok fazlasıyla memnun ediyor. Ama çoğu şirkette bu bedelsizler sadece lot sayısının ikiye katlanmasıyla kalıveriyor, duruveriyor. Peki gerçek hayatta işler nasıl? Gerçek hayatta İşler böyle mi? Gerçek yatırımda, gerçek borsada işler böyle mi? Asla değil tabii ki. Şimdi size iki tane çok güzel örnek göstereceğim. İki bedelsiz örneği. Biri %299.900 gibi bir bedelsiz, biri de %600 gibi bir bedelsiz. Bu iki örneğe bakacağız. Hangi bedelsizin kazandırdığını, hangi bedelsizin kaybettirdiğini çok net şekilde göreceğiz. Yani bedelsiz verilir diye hisseye atlamamamız gerektiğini, doğru bedelsizin, doğru bedelsizden kazanmanın şartlarını tek tek size göstermeye çalışacağım. Tabii bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bilgisayar ekranına geçmemiz gerekiyor. Bilgisayar ekranımıza geçelim. Oradan size her şeyi gerçek verilerle net ve tüm açıklığıyla göstereyim. Evet arkadaşlar bilgisayar ekranımıza geçtik. Gördüğünüz gibi FinTables üzerinden bakıyorum verilere. Asla reklam değildir. Bunun bilgisini vereyim. Ücretsiz verdiği için bu verileri bu siteden bakıyorum sadece. Gördüğünüz üzere yılı 2025 ve belirsizleri tamamlanan olarak seçtim. Size bahsettiğim YB Taş hissesi %299.900 gibi inanılmaz derecede bir bedelsiz başvurusu yapmıştı. Onaylandı ve bu bedelsiz gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi bunda ne var ki diyeceksiniz. Hani kazanan kim, kaybeden kim, neresinden anlayacağız diyeceksiniz. Hemen geçeceğiz bu hissenin şimdi grafiğine. Bakın tarih 10 Eylül 2025'ti. Buradan 10 Eylül 2025'i buluyoruz. Tam da burası gördüğünüz gibi. Kapanış fiyatı 40 lira 58 kuruş bu hissenin bölündüğü gün itibariyle. Peki şu andaki fiyatı ne arkadaşlar? Şu anda da 18 lira 06 kuruş fiyatı mevcut bu hissenin. Yani 40 küsür liradan bedelsizden sonra
18 küsür liralara düşmüş bu hisse. Neden böyle olmuş peki? Bu şirket neden buralara kadar gerilemiş? Bu şirket bu kadar yüksek bir bedelsiz vermesine rağmen neden fiyatları buralara kadar düşmüş? İşte buranın yorumunu da size bırakıyorum. Yorumlarda lütfen bunu belirtin. Bu size bir ders niteliğinde, bir ödev niteliğinde bir veri olsun. Gerçek bir veri, bölündükten sonra 40 lira olan hisse gelmiş 18 liralara kadar düşmüş. Şimdi burada 100 tane hisseniz 300 bin hisse olsa ne olur? Olmasa ne olur? Yani burada işin içine ne giriyor? Her bedelsiz öyle atlanılacak, sizi zengin edecek, size paralar verecek, paralar savuracak bir bedelsiz değildir. Bedelsizlere girerken şirketlerin yapısını, şirketlerin durumunu, şirketlerin mali durumunu, bu şirkette gelecek var mı yok mu, bunları kısacası temel olarak şirkete bakmayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi de buradan geçelim gerçekten kazandıran bir bedelliye. Bakın bu %299.900'dü. Şimdiki bedelli sadece %600 ve bu hissemizde bizim koca olanımız Tüpraş'ımız. Tüpraş 2023 tarihinde %600 bedelsiz sermaye artırımına gitti. SPK'ya başvurdu. SPK bunu onayladı. Ekranda gördüğünüz gibi de arkadaşlar 4 Nisan 2023 tarihinde fiyatı bölündü. Ve bölünmüş fiyatı 80 liralara kadar düştü. 600 küsür liraydı arkadaşlar fiyatı bu arada. Onu da söylemek istiyorum. 80 liralara kadar düştü. Bu grafikte niye biz 600 küsür lirayı göremiyoruz diyorsanız çünkü bu düzeltilmiş grafiktir. Düzeltilmiş grafikte o eski rakamları göremezsiniz. Bölünmeden önceki fiyatlar da bölünme oranına göre düzeltilir, bilginiz olsun. Neyse lafı çok uzatmayalım. %600 bedelsiz 4 Nisan 2023 günü bölünme ve kapanış fiyatı 82 lira 50 kuruş. Buradan bakıyoruz hemen sadece ve sadece 5 ay sonunda 80 liradan 82 liradan başlayan bir fiyat 173 lira 80 kuruşa çıkmış. Yani sizin 3 Nisan günü Tüpraş'tan 100 hisseniz var ise 200 hisseniz oldu ve 200 hissenizde ne kar ettiniz ne zarar ettiniz. Ama 80 liradan başlayan fiyat hareketi 5 ayda sadece 173 liralara kadar 174 liralara kadar fırladı. Peki ne olmuş oldu burada arkadaşlar? Sizin 100 tane hisseniz bu fiyat hacmini yakalayacakken bu sefer 200 tane hisseniz bu fiyat hacmini yakaladı. Şimdi şunu diyenler de olacaktır haklı olarak. Peki bu bölünmeseydi 680 lirada kalsaydı eğer tekrardan bu işte ne bileyim 1200 liralara çıksaydı 1300 liralara çıksaydı. İşte arkadaşlar bedelsizin sırrı da bu. O iş öyle olmuyor. Şirketlerin bedelsiz verme isteklerinin çoğu fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmek. Yani yatırımcıların artık bu fiyatın yüksek olduğunu düşündüğünü anlayarak bu fiyatı hem düşürmek hem sermaye artırımına gitmek. Yani psikolojik bir davranış. Öyle söyleyeyim. Özellikle iyi şirketlerde bu çok psikolojik bir davranış. Ama şöyle düşünüyor insanlar. Ya Tüpraş'ın fiyatı da 700 liraya gelmiş. Artık alınmaz. Hacimler azalmaya başlıyor. İşlemler azalmaya başlıyor. Yatırımcı girerken korka korka girmeye başlıyor. Azar azar satın almaya başlıyor. Yani her zaman söylüyorum ya borsanın %90'ı psikoloji diye. Bu da aslında psikolojik bir davranış. Bunu buradan açık açık söylemekte hiçbir rahatsızlık duymuyorum. İşin özü bölünmeseydi Tüpraş belki 700 lira olacaktı. 710 lira olacaktı. Yani şurada gördüğünüz %142.54 kazancı size %99.9 vermeyecekti. Yanından bile geçemeyecekti. Yani sizin 100 lotunuz belki de %20 değer kazanacaktı. Ama bu şekilde ne oldu? Hem lot sayınız 700'e çıktı. Çünkü %600 bedelsiz verdi. Sizin 700 lotunuz bu sefer %142.54 değer kazandı. Ve bu sadece gördüğünüz gibi 8-9 ay gibi bir süreçte gerçekleşti. Yani bedelsizden para kazanılır mı? Evet kazanılır. Çok da güzel kazanılır. Aynı zamanda temettü yatırımcıları, uzun vadeli yatırımcılar bedelsiz sayesinde hedeflerine çok kolay ulaşırlar. Düşünsenize bir temettü yatırımcısı en baştan hedef koymuş kendine. Demiş ki ben Tüpraş'tan 6.000 not biriktireceğim, 7.000 not biriktireceğim. Bedelsize kadar 1000 notunu alabilmiş ama bir bedelsiz olmuş %600. Hop 6.000 notu Tüpraş ona gelmiş, hediye etmiş ve 7.000 notunu tamamlamış bir anda. Sadece geriye fiyat kalmış. Fiyatı da gördüğünüz gibi 8-9 ay gibi bir sürede %140 arttırmış. Daha ne istesin temettü yatırımcısı, öyle değil mi? Uzun vadeli yatırımcı daha ne istesin? Yani Tüpraş yatırımı yapacağı bütün paraları portföyündeki diğer hisselere bölüştürebilip portföyünü çok daha hızlı büyütebilir. Aslında bedelsizin en güzel yanı da bu. Yani bir hisse bedelsiz bölündükten sonra öyle kolay kolay gerçekten iyi bir şirket değilse, dev bir şirket değilse öyle 6-7 ayda, 8-9 ayda, ne bileyim 2-3 ayda fiyatın 2'ye
fiyatlayıp sizleri ihya etmez. Bedelsizin olayı uzun vadedir. Uzun vadede beklersiniz. O şirket iyi bir şirketse, değerli bir şirketse, güçlü bir şirketse, kısacası güzide bir şirketse ve işler de yolundaysa sizi uzun vadede verdiği bedelsizle beraber ihya edecektir. Tıpkı Tüpraş'ta olduğu gibi. Düşünsenize şimdi 600 liradan Tüpraş maliyetlenmiş bir arkadaş 1000 lot almış. Ne yapar? 600 bin lira para yapar. 600 bin lira parası 4 Nisan tarihinde yine 600 bin lira olarak kaldı. Ama ve lakin ne oldu? 7000 lot oldu bu sefer. Değeri yine aynı. Ama şimdi 600 lira diye bir fiyat kalmadı artık. 80 lira diye bir fiyat kaldı. Geldi fiyat 200 liraya çıktı. Şimdi o 7000 lotu 200 ile çarptığınız zaman ne yapıyor? 1 milyon 400 bin lira yapıyor. Yani kısacası 600 bin lirası 1 milyon 400 bin lira gibi bir rakama ulaşıyor sadece 7-8 ayda. Bir insan daha ne isteyebilir ki, değil mi? Bir insan demeyeyim de bir yatırımcı, uzun vadeli bir yatırımcı daha ne isteyebilir ki? İşte size kısacık bedelsizin anlatımı ve kısacık çok güzel örnekler. Burada biz neyi görüyoruz? Burada şunu görüyoruz. Durum 1. Bedelsiz, güçlü şirket, yükseliş, çok büyük kazançlar. Bedelsiz, sadece bedelsiz, sadece haber, sadece şişirilmiş fiyatlar ve ondan sonrası düşüş. Ben sadece bedelsiz var diye hisse almıyorum. Hisse almam da. Sadece bedelsiz haberiyle hisse asla almam arkadaşlar. Önce gerçekten bu şirket güçlü mü? Buna değer mi? Bu bedelsizle ileride beni ihya eder mi diye ona bakarım. Her zaman bu böyledir. Sadece bedelsizle ilgili değil. Portföyümü yaparken de buna bakarım. Alım yapacaksam da buna bakarım. Eğer sadece bedelsiz konuşuluyorsa o şirkete zaten yatırım yapmaya gerek yoktur benim gözümde. Eğer bedelsizle beraber işte geleceği şöyle yatırım yapıyorlar, böyle yatırım yapıyorlar. İşte bu şirket Türkiye'nin devlerinden diye konuşuluyorsa o zaman o şirket işte size bedelsiz de, bedelsiz vermeden de, bedelsizle de, bedelliyle de, temettüyle de kazandıracak demektir zaten. İşte yatırımcıyı farklı yapan, gerçek yatırımcıyı farklı yapan kısım da tam burasıdır. Şunu unutmamak lazım. Bedelsiz para basma makinesi değildir. Kazandıran şey hiçbir zaman bedelsiz, bedelli, temettü o bu değildir. Şirketin kendi hikayesidir diyelim. Şimdi 2026 yılı için hem bedelsiz vermiş şirketleri hem de onay bekleyen şirketleri listemize bakıp sıralayalım. Onun için de FinTables'a geçeceğim. Dediğim gibi herhangi bir reklam, anlaşma vesaire değildir. Bu verileri ücretsiz yayınladığı için, ücretsiz verdiği için oradan bakacağız. Sizler de ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar bilgisayar ekranına geçelim ve oradan devam edelim. Öncelikle 2026 yılının tamamlanmış bedelsizlerine bakalım. Link %4000, Yaprak %2000, Randpol %1900, Genil %1400, Alves %900, SOTSN %700, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %600, Big Chef %400, Kayseri Şeker %324,93, KZBGY %233,33, Kartpa %200, Smart Güneş Enerjileri %200, GMTaş %101,7, Agrot %100, Litva %95, QNBTR'de %64,18 oranında bedelsiz sermaye arttırımı yapmış. Bunlar onaylanmış ve dağıtılmış. Bir de 2026 yılı için onay bekleyen bedelsizlere geçelim. Bizi bu daha çok ilgilendiriyor zaten. Onay beklenen bedelsizlerde de ilk sırada DSTKF var. %1679 oranla, ciddi bir oranla bedelsiz onayı bekliyor. P-Kart var arkadaşlar %1218,68. ALKLC var %1200. GZNMI var %1000. Kasa var %1000. A1 Yen var %990. Merko var 638,34. TR İLC var %540,89. CEMZY var %521,89. İş GSY var %487,90. SMRVA var %408,47. Öz YSR var %310. Reader var arkadaşlar %300'de. 10 RYT var %300'de. Gübre fabrikaları da yine %300'de bekliyor. Onay bekliyor bunlar hep. Katlev var %238,16 ile, Prizma var %200, HKTM var %200, Eukyo var %200 ile bekliyor, E-Data %200 ile bekliyor, Etyat %200 ile bekliyor, Bursa Çimento var, bu çim %166,67 ile bekliyor. Aynı zamanda bunun aynı oranda bedellisi de var arkadaşlar. Bunu da dikkat çekmek istiyorum. TDGYO var %130 ile bekliyor. BİMAŞ var %100 ile onay bekliyor arkadaşlar. %100 bedelsizle onay bekliyor BİMAŞ. RYGYO var %100 bedelsiz, %50 bedelliyle onay bekliyor. Entra var %100 bedelsiz. Sinika var %100
%100 bedelsiz, BMSTL var %100 bedelsiz ve Ostim var %35 bedelsizle onay bekleyen şirketler. 2026 için tamamlanmış ve onay bekleyen bedelsiz listesi de böyleydi. Bu arada buradaki hisselerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece açıklanmış verileri sizlere sundum. En azından bedelsiz sermaye artırımının ne demek olduğunu, her bedelsizden para kazanılmayacağını, bedelsizden nasıl para kazanabileceğinizi, hangi şartlarda para kazanabileceğinizi sizlere anlatmış oldum. İnşallah güzel ve yararlı bir video olmuştur. Beni buraya kadar izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.